Arkadaşlar merhaba. Sesim geliyor mu? Ben de görüyorum hepinizi. Online toplantılardan nefret ediyorum. Birincisi ekranla iletişim kurmaya çok alışkın bir nesil değiliz sanırım. Her ne kadar internetin içine doğmuş olsak da. Ekipmanlar şöyle olması lazım, ışıklar böyle olması lazım, yerin şöyle olma. Kendimi film sektöründe hissediyorum. Sanki daha ekstra enerji sarf ediyoruz Zoom üzerinden ders yaparken. Mesela duş alırken toplantıya girdiğim oldu. Toplantıyı sadece takip etmem gerekiyordu. Ben öyle sanıyordum. Sonra birden bana seslendiler. Benim en çok yaşadığım şey sürekli hayvanlarımın bilgisayara, işte telefona musallat olması. Bir anda bir şey devirdiklerinde yani toplantıyı devam ettirememe gibi sorunlarım oldu benim. Zoom'dayız. Birisi bana mesaj yazdı. Hocam bir öğrenci düştü diye. Şak diye avize düştü neredeyse. Ondan sonra odanın içine kendi tek başıma kaydım, düştüm. Öyle şeyler oluyor. Ne oldu? Sakatlandı mı? Hareketimi yanlış yaptı? Kim düştü? Yakınının telefonu var mı? Ben de nerede oturuyor? 1000 tane soru aklıma geldi. Ama bunlar böyle birkaç saniyede. İnternetten düşmüş, tekrar bağlanamıyormuş. Ama onlardan ben mesuliyet taşımıyorum. Onların mesuliyeti onlara ait. Onların evi. Ben sadece kendi evimde olanla bakıyorum. Ben şöyle ekran görüntüsü çok fazla paylaşan birisiyim. İşi sunarken genelde hani ekran paylaşmam gerekiyor. Genelde hep ekranımı açık unutup sonra kendi kişisel hesaplarımda dolaşıp insanlara da bunu gösterdiğim zamanlar oldu. İnternet de ders verdiğiniz zaman gerçekten bu internet hattınızdan başlıyor. Gittim burada eve Wi-Fi yaptırdım en yükseğine, en pahalısına. Gerek var mı bana? Gerek yok. Niye? Sırf derslerim için. Durmadan birileri çıkıyordu, birileri geliyordu. En sonunda beni attılar yayından. Tekrar ben yayına girmek zorundaydım. Sonra ücretsiz link vermek zorundaydım. Bu sefer ödeyenler 12 kişi, gelenler, izleyenler 400 kişi. Kamera aç dediğinizde kamera açıyorsunuz ama ev halkında arka taraftan geçen, şortla geçen ya da ne bileyim sadece atletiyle ya da üstünde hiçbir şey olmayan geçen birçok insanda şahit olduk. Maximum, what you can do? Yeah, come on, Camila, more, lean, more, sure, come on. Öldürdünüz beni ha. Kaliferle yanıyor, cayır cayır, anam ağladı. Ben çok büyük konuştum. Hiçbir zaman online istemiyorum, online'a katılmam. Ben yeni çağa ayak uydurmam. Biraz eski kafalıyım ben. Evden çalışmak bizim sektör için daha önce çok düşünülmemiş bir şeydi. Başlangıcında tabii ki çok büyük bir afallamalar yaşadık. Bir kere çok zorlandım. Saatlerinizi kendiniz belirliyorsunuz. Haftanın hangi günlerinde ne yapacağınız size kalmış oluyor. Sizin üzerinize düşen görevi yaptığınız sürece ne zaman yaptığınız aslında hiç kimse tarafından ne fark edilen ne de önemsenen bir durum. Lokasyon çok önemli olmuyor. Birçoğumuzun ofisleri sırt çantamızda geziyoruz. Bu freelance çalışanlar olsun, evden çalışanlar olsun çok ümleniyordu insan. Plazaya gitmemenin en büyük avantajlarından bir tanesi keza yol olması. Sıkıysa geçiş yapmayın. Günde ortalama herhalde 70 kilometre araba kullanıyordum. Sabah Boğaz'da dersim vardı. Oradan Kurtköy'e gidiyordum. Oradan da akşam dersim ya Kadıköy'de ya Taksim'deydi ve feci trafik. Bütün gün bitmiş oluyordu haliyle yani 7 saatlik bir mesai de olsa işte yoluyla hazırlanmasıyla 11-12 saatinize kadar götürebiliyordu. Tüm bu insan yükünden kurtardı. Ayrıca ben evi de çok seviyorum. Hani ev kavramını da çok seviyorum. Hatta birkaç ay iş hayatımın en mutlu ayı olabilirdi. Ama ondan sonra bayağı bir zorlandım. Evin içerisinde her zaman için bir iş akışına tam olarak konsantre olamayabiliyorsunuz. Eşimle çalıştığımdan dolayı evin içerisindeki bazı görevlerde bana devrolmuş oldu. Çok da rahatsız değilim ben. Çünkü ben 20 yıldan beri ev hayatını özlemiş birisiyim. Bütün gün temizlik yapıyorum neredeyse. Evi spor salonuna çevirdim. Yan odalarda epileptik bisikletler var. Ondan sonra dumbbell setleri var. Bayağı kilo verdim, 30 kilo verdim. Her yer açıldığında bomba gibi patlamak istiyorum. Ev halkına da bunu anlatıyor olmak çok zor. Çünkü siz sürekli hep buradasınız ve ev halkı sizin çalıştığınızı fark etmiyor. Ve sizden bazı istekleri oluşabiliyor. Bir sofrayı kuralım, hadi yemek yiyelim, hadi yemek geldi. Bir yandan toplantı için rapor hazırlarken bir yandan da bulaşık makinesini boşaltmam gerektiğini hatırlar hale geliyorsunuz. Bu süreçte kek yapmayı öğrendim. Benim 2 tane köpeğim var, bir kedim var. Ev çok kirleniyor. Ev kirlenince bana batıyor. Oturup temizleme ihtiyacı hissediyorum. Veya evde oturduğum için çok kilo aldım bu süreçte. Sağlıklı yemeye çalışıyorum, yemek yapmaya çalışıyorum. Bir bakıyorum bazen bütün günüm gerçekten bunlarla geçmiş. Disipline olmak gerekiyor çünkü oyalanabileceğimiz çok fazla şey var. Bunu yenebilmek için daha planlı
programlı çalışmaya başladım. İşte işlerimi saat aralıklarına bölmeye başladım. Kendi kendime bu otonomiyi kuramadım ben. Böyle zamanım çok değersizleşti gibi hissediyorum. Evde uyanıp işe başladığın zaman o insanın bir uyanma, kendine gelme şeyi gitmiş oluyor. Şu an çalıştığım şirket Amerika'da. Takımım Litvanyalı, bir Polonyalı, Rus ve Amerika'dan insanlar var. O yüzden yani bir araya geldiğimiz günde yarım saat bile aslında çok özenle seçilmiş. Günün tek uygun yarım saati. Kesinlikle bir ofise gitmeyi tercih ederim. Neden? Çünkü insanın kendini yönetmesi çok zor bir şey. Tüm mesai saatlerimiz 7-24 haline gelmiş oldu. Çünkü artık hani bir bahanen yok. Ya sanki dinlenmen ve senin o psikolojik rahatlığın bir gereklilik değil bir sürü işveren için. Hatta senin için de öyle olmaktan çıkıyor. Ama insan oturup sürekli çalışamıyor işte. Ben genelde 9-6 kuralına uymaya çalışıyorum ki o disiplini devam ettireyim diye. Belki de yani sabah 4'te çalışmam gerekecek bazı gecelerde ama bilmiyorum. Belki bu gece bile çalışmam gerekebilir ama bunu bu gece göreceğim. İşte bir ofise giderek belli saat aralıklarında ya da işte sahada belli saatlerde çalışmayı tercih ederdim kesinlikle. Tamamen kendinize ait bir ortamdasınız. Kendi karar verdiğiniz şekilde çalışabiliyorsunuz. Bir saatlik bir seminere online katılmam gerekiyor ofise katılmak yerine. Bunu yaparken bulaşıklarımı yıkadığım oluyor, çamaşırlarımı taşıdığım oluyor. Ege'de bir sahil kasabasına yerleşip çalışan arkadaşlarımız da var. Ama işte internetin hızı gibi bazı limitlerimiz de var. Evler bunu nasıl karşılayabilir ki? Bir mekan olarak sizin hem ofisiniz hem eviniz hem işte yani her şeyiniz ev nasıl olabilir? Tek işimiz aslında kağıt, kalem ve bilgisayar. Yerin hiç önemi yok gibi bir durum oluyor. O konuda çok eksiklik hissetmedim. Yani evde yeterli oluyor. Sadece ayrı bir çalışma odanın olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Salonda çalıştığım için televizyon, oturma, dinlenme alanı, çalışma alanı birbirine girmiş durumda. Bu yüzden daha büyük evlere taşınanları da duydum. Bir odasını ofisleştiren insanları da duydum. Nereye gidersem gideyim çalışabilirim. Şehirler arası seyahatler, uluslararası seyahatler, işte arkadaş ziyaretleri vesaire hepsine mümkün kılıyor uzaktan çalışma. Mesela şu anda bile bir Bodrum'da bir proje çiziyorum. Ama oraya gitmedim, yani proje için gitmedim en azından. Uluslararası ülkenin herhangi bir yerinde projeler çizebiliyoruz. Dünyanın dört bir tarafından insanlar derse katılıyorlar. Herkese ulaşabiliyoruz. Çok kolay ulaşabiliyoruz. Ben de bunun için birazcık altyapımı güçlendirmeye çalışıyorum. Birincisi dil bilmek gerekiyor. Zoom'dan toplantılar yapıyoruz. Akıcı ve etkili olmak çok daha önemli oluyor. İngilizce mimari kaynaklar okuyorum. Onun dışında işte Cambly'de online dersler alıyorum. İstediğiniz saatte ana dil İngilizce olan seçtiğiniz bir eğitmenle ders yapabiliyorsunuz. Ders süresini ayarlayabiliyorsunuz. İlgi alanlarına yakın eğitmenler seçebildiğin için hani normalde meslek hayatında kullanabileceğin İngilizcenin bir pratiğini yapmış oluyorsun. Siz de mevzu koduyla Cambly ilk 10 dakika ücretsiz ve %60 indirimle kullanabilirsiniz. Dankeschön an alle, muchas gracias, şükran. Merci beaucoup. Başka şirketlerde çalışan 3-4 tane arkadaşımla bir hafta atıyorum Ege'ye tatile gidebilirim. Yani tatile gidemem, çalışıyor olurum. Ama hepimiz çalışıyor oluruz. Diyorlar ki ne uğraşacağım? Buradan hemen evden yayına hop giriyorsun, dünyaya açılıyorsun. Zaman avantajı sağladı. Yani ve siz aslında yaptığınız, ürettiğiniz iş hani 5 dakikaysa bunun için belki günlerce uğraşmanızı gerektiriyor normalde. O enerjiyi de işte yaratıcılık, kendine ilgili şeyler yapmak gibi şeyleri harcayabiliyorsun. Ofiste belli bir rutininiz var ve gittiğinizde artık orada işteyim kimyasına bürünüyorsunuz. Fakat evde bu biraz daha zor. Ofisimizdeki en büyük artımız tabii ki işimize olan konsantrasyonumuzun tam olarak sağlayabilmekti. Öteki türlü gerçekten senelerce eşofmanla yaşayabilirsiniz. Uzaktan ilk çalışmaya başladığınız dönemlerde bir verim yüksekliği insanlar alabiliyor. Ki bende de öyle olmuştu bu. Çok kısa zamanda iş bitiriyorsunuz ama bir süre sonra daha az sosyalleştiğimiz için ya da daha izole kaldığımız için yani işte Zoom toplantılarında böyle zuhur eden insanlara dönüşüyoruz. Sosyal ortamlarda çalışma gibi eğilimlere gidiyoruz, kafelere gidiyoruz. Bu biraz bu televizyon çalışırken uyumaya çalışmak gibi bir şey aslında. Ben sahada haber yaparken biriyle tanıştım. Daha sonra o kişi bana başka bir iş bulmamı sağladı. Sonra oradan tanıştığım başka insanlarla yani böyle kurdum ben bütün o ilişkilerimi. Hatta sosyal çevremi. 25 yaşında bir insanım. Çalıştığım kimseyi tanımıyorum. Göz göze temas kalmadı. Yani bakıyorum insanlara ama sınıftaki gibi olmuyor. O yüzden tamamen evdense arada bir mutlaka yüz yüze görüşmeyi tercih ediyorum. Yes,
karşımdaki insanın enerjisine ihtiyacım var. Çünkü onların enerjisini hissettiğim zaman ben gaza geliyorum. Evde oturup işte toplantıda sadece birkaç dakika o da kamera açarsa yüzünü görüp laflamak çok farklı şeyler. Yani insanların birbirlerinin hayatına gerçekten girmesini zorlaştırıyor. Mesela derse geliyorlar hiç tanımadığımız öğrenci. Zoom üzerinden ne kadar tanışabilirsek. Şimdiki birçok insan için evden çalışıyorsun çok rahat. Hiç o rahatlığı göremiyorum çünkü o öğrenciden enerji alışverişini yapamadığı zaman o da çok zorluyor. Bu sefer öğrenciye ben şu anda hiç ders vermek istemiyorum hissiyatını yaşatmak zor bir şey. Gelecekte ne olur, o yapılar neler olur? Onları aslında çok gün kestirmek kimse için mümkün değil. Dönüşümlü çalışmaya geçilebilir. Bir şirket acaba o plazaya o kadar kira vermek ister mi? Gerekli düzenlemeler yapılmadıkça zaten çok ciddi bir emek sömürüsü var burada. Yani sen bu insanların doğalgaz faturasını, su faturasını, işte artan yani evde olmaktan artan tüm bu giderlerini karşılamayacaksın. İşveren burada ciddi bir problemle karşı karşıyayız. Maaşı aynı ama harcamaları aynı değil. Bütün dünya bunu yapacak şimdi bir şekilde. Tabii ki bir tasarruf olacak. Kimin cebine gidecek bu? Kendi çalışanlarının hem fiziksel hem psikolojik rahatlıklarını sağlayabilmek adına uzaktan çalışmanın yasal bir zemine oturtulması gerekiyor diye düşünüyorum. Hatta bunun ekipman sağlanmasına vesaireye kadar çalışanlarına çok yardımcı olan şirketler var. Masa mı, sandalye mi, bununla beraber kahve mi, termosu mu, aslında her şeyimi gönderdi diyebilirim şirket. Bilgisayarım yoktu. Bilgisayar aldım o yüzden. Evet, biraz ekonomiyi sarsmış oldu. Ama onun dışında yemek konusu var. Evde olduğumuzda çok daha sağlıklı ve uygun çözüldüğü için öyle bir yük olarak hissetmiyorum. Ama elektrik faturası biraz can sıkıyor. Bence plazalarda iş yapmanın ne kadar insanları mutsuz ettiğini gördüler. Evde olmaktan mutlular. Çünkü pencereyi açabiliyorlar. Mesela orada pencere açamıyorlar. Özellikle ben çok şanslıyım bu konuda. Çok tatlı bir balkonum var. Öncesinde sadece daha az parayla daha fazla mekan ihtiyacı, ne kadar fazla insanı bir yere tıkabiliriz, toplayabiliriz gibi düşünülürken şimdi herkes için çalışabileceği kadar konfor alanının olduğu bir alan oluşturma çabası var. Ben biraz daha bu ortak çalışma alanları gibi alanların daha kıymetleneceğini düşünüyorum. Yani kafe ortamında çalışmanın da çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Plazanın getirdiği işte topuklu ayakkabı kadınlar için ya da işte takım elbise erkekler için o şartlardan kurtulmuş olmak onlara rahatlık veriyor. Ve gösterdiğin emeği, özeni sadece kıyafet belirlemiyor. Çok önemli bir şeydi önceden. Ama şu an artık onun birazcık öneminin azaldığını düşünüyorum. Sadece evde pijamayla çalışmamaya çalışıyorum. Süreç çok iyi gidiyor. Tabii bazı sektörler evden çalışmaya hiç geçemedi. Bugünden sonra da geçemeyecek gibi. Uzaktan iletişim kurmanın bize kattığı teknolojik bilinç bir şekilde işimize yarayacak ilerleyen senelerde. Dolayısıyla hibrit bir şey oluşturduğumuzda bunun avantajlarını göreceğimizi düşünüyorum. Kendim için de bunu düşünüyorum. Tabii ki sistemler kuruluyor fakat sistemler artık eskisi gibi işlemediği zaman, paranın dönmesi gerektiği yerde para olmadığı zaman yeni sistemler ve teoriler kurulur. Eskiden tek bir doğru vardı sanki hani, tek bir yapım şekli vardı. Şimdi onun farklı yöntemlerini araştırıyor oluyoruz. Mesela benim hayallerimden biri de gezerek çalışıyor olmak. Bilgisayarın, teknik ekipmanların ve aklın sende olduğu sürece her yerden çalışabilirsin. Kalıcı olursa tabii ki bir şekilde ayak uydurmak gerekiyor ama fakat benim de başka bir iş bulmam gerekiyor. Artık komşulara gündeliğe mi giderim, temizliğe mi giderim, artık ne yaparım? Belki bir kameraman da ileride olabilir diye düşünüyorum. Gerçekten duygusal dayanıklılığa ihtiyaç var. Duygusal zekayı güçlendirecek ya da içsel motivasyonunu yakalayacak veya kimseye ihtiyaç duymadan bu süreci kendi başına attırabilecek duygusal dayanıklılığı yakalayabiliyor olmak ya da güçlendiriyor olmak önemli. Yakında çipleyecekler bizi. Artık robot gibi olacağız. Yavaş yavaş buna geliyor. Ben Facebook'un eski yöneticisinin bir röportajını okudum. Adam işi bıraktı. Dünyanın en önemli işini yapıyor. Issız bir ada aldı. Oraya hastane yaptı. Ondan sonra adada bir şeyler yaptırdı. Ve dünyadan ayrıldı. Diyor ki ben geleceği gördüm. Şimdi bunları da okuduğunuz zaman diyorsunuz ki acaba gerçekten böyle mi olacak? Ne olacak sonumuz? Artık tabii ne olursa olsun artık yapacak bir şey yok. Artık robotlara mı ders verim ileride bilmiyorum. Ama kalıcı olacak gibi bir durum var.